yeni normalde hayatımızda özellikle maskeler vazgeçilmez bir parçamız. Buna bir de eldivenler de eşlik edebiliyor. Bazı yerlerde, özellikle dış alanlarda, kontrolsüz temas edeceğiniz yerlerde birçok insan psikolojik de olsa bu faydalanabilmek için eldiven kullanıyorlar. Her ne kadar eldiven kullanımı çok gerekli değil, el hijyeni daha önemli desek de bunu yapanlar var. Bu iki koruyucu oldukça yaygın, ancak son zamanlarda siperliklerin de kullanıldığına şahit oluyorsunuzdur. Birçok yerde, özellikle toplumsal hizmet verilen, yani birçok insanla muhatap olunan yerlerde sabit duran kişilerin kullandığını görüyorsunuz. Biz kanalımıza sık sık maske ve eldiven konuları için açıklamalar yapıyoruz ve sorularınızı yanıtlıyoruz. Siperlik kullanımı için de sorular sıkça gelmeye başladı. O yüzden sizleri aydınlatmak istedik. Özellikle belirtmeliyim ki bu siperlikler kesinlikle maskenin bir alternatifi değil. Yani maske yerine bunu kullanamayız. İkisinin görevleri tamamen farklı. Bunu unutmayalım ve şimdi siperlik kullanmanın faydalarından bahsedelim. Bazı bilim insanlarına göre bu siperliklerin kullanılması sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kadar önemli. Açıkçası ben de buna katılıyorum. Kısmen de olsa siperlik kullanmanın belki de en güzel faydası, yüzümüzü çeneye kadar kapladığı için dışarıda geçirdiğimiz zaman diliminde ellerimizle yüzümüze dokunmamızı engelleyebiliyor. Yani fiziksel bir bariyer, aman burada bu var çok da dokunmayayım diyebiliyorsunuz. Sadece maske olduğunda eliniz yüzünüze daha sık gidebiliyor. Siperlik takmayı burada bu şekilde görebilirsiniz. Hem eller de yüzünüze aynen bu şekilde gitmeyecek. Daha önce bir videomuzda gün içerisinde farkında olmadan yüzümüze dokunduğumuzdan, hatta hangi sıklıkla hangi bölgelere dokunduğumuzdan bahsetmiştik. O videoyu da izlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz. Saatte 23 defa yüzümüze dokunduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hatta linkini sizler için ekrana bıraktık. Tüm verilere tekrar göz atmanızı öneriyorum. Bu sayıya, yani saatte 23 defa farkında olmadan yüzümüze dokunduğumuz sonucuna bakarsak siperlik kullanmanın bizi ne kadar koruduğunu anlayabiliriz aslında. Tabii ki siperlik sadece fiziksel olarak yüzümüzü, işte elimizi yüzümüze götürmek konusunda bizi koruyacak değil. Yüz siperliklerinin diğer bir faydası da hem dışarıdan gelecek hem de kişinin yayabileceği virüslü damlacıkları engellemesi olacaktır. Yani aslında bir damlacık bariyeri. Mesela işte aynen bu uygulamada gördüğünüz gibi dışarıdan gelen aerosoller, yani damlacıklar, işte siperlik takan kişinin yüzüne ulaşmamış oluyor. Tabi aşağıdan bir de maske koruması olacağı için sirküle eden, yani dolaşan havanın da aynı şekilde yüze ve diğer giriş yerlerine gelmeyeceğini göreceğiz. Yani damlacıkların bulaşma ihtimalinin azalmasını uygulamalı olarak gösterdik. Gördüğünüz gibi siperlik kullanmak damlacıkların yüzümüze ulaşmasını engelledi. Ama elbette bu ekipmanın %100 virüs geçirmez olduğunu söyleyemeyiz. Yani neticede etrafı tamamen açık. Sadece önde bir bariyer var. Adeta belirli bankolarda bile görüyoruz plexi bariyerler. Onun hani olmadığı zaman fiziki olarak herkesin kendi yanında taşıdığı bir bariyer gibi olacak. Öksürük simülatörü kullanarak yapılan bir çalışmada virüslü damlacıkların %4'ünün siperliğin altına girebildiği ve solunabildiği bulunuldu. Öte yandan hiç koruma sağlamıyor da diyemeyiz. Zira araştırmada yüz siperliğinin virüslü damlacıkları taşıyan havanın solunma riskini ise %23 oranında azalttığını da gördük. Evet, siperlikler ile ilgili daha önce yapılmış araştırmalardan elde edilen verilere göre yüz siperlikleri tek başına koruyucu değil. Bunu tekrar ediyoruz. Ancak aldığımız diğer önlemler ile birlikte kullanılırsa elimizi güçlendireceğini düşünüyorum. Son olarak bu siperliklerin de doğru ve düzenli temizliğinin yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu da hatırlatmak istiyorum tabii ki. Nasıl temizleyecektik unutmayın. Evde yapacağınız çamaşır suyu bir solüsyonla bunları hem leke bırakmadan temizleyebilirsiniz hem de üzerlerindeki mikrobu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Çamaşır suyunu bocalamıyorsunuz. Ne yapacağız? 1 litreye 4 tatlı kaşığı çamaşır suyu koymanız ve onu ıslattığınız bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Sağlıkla kalın diyorum. Yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz ve aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün güncellenen video kütüphanemizde aradığınızı bulacağınıza eminim. Görüşmek üzere.